Herkese merhaba. Bugün sizlere Almanya'da aylık masraflarımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle biz buraya bir yıl önce taşındık ve şu an artık aylık harcamalarımız bir rutine girdi diyebiliriz. Bu zamana kadar hep ekstra işte ehliyetler olsun, ev eşyaları olsun bir masraflarımız vardı ve bunu biz öngöremiyorduk. Şu andan itibaren daha öngörülebilir bir rutinimiz oldu, harcamalarımız var. Biz 2 kişilik bir aileyiz. O yüzden işte ona göre düşünürseniz iyi olur. İlk başta bizim işte barınma masraflarımızdan bahsetmek istiyorum. Ev kiramız yan masraflar dahil 1300 euro. Yan masraflar kiranın soğuk kira 950 euro. Yan masraflar dediğimiz kısımda toplamda 350 euro olmuş oluyor. Bunların içinde neler var ondan bahsedeyim. Isınma, su, bina temizliği, çöple alakalı, çöplerle ilgilenen biri var. Onunla alakalı masraflar ve otopark. Bunun içine dahil toplamda ev kiramız 1300 euro. Biz şu anda işte Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade şehrinde yaşıyoruz. Hamburg'a da bir saat uzaklıktayız. Bu şehri küçük bir şehir ama bu şehrin merkezinde yaşıyoruz. Bu şekilde yani düşünebilirsiniz. Lokasyon olarak büyük şehirlerde olduğu gibi çok bir seçeneğimiz yoktu. Bir de büyük şehirlerde şimdi merkezde olmakla birazdan merkezde olmak arasında bir farklar oluyor. Burada öyle bir fark da göremedik açıkçası. O yüzden tam da kiralar hakkında ucuz mu, pahalı mı, normal mi bu konu hakkında benim çok bir söyleyebileceğim bir bilgim yok açıkçası. Yani bunu söylemek isterim. Barınma masrafları olarak biz içerisinde elektrik, televizyon vergisi ve internet de var. Elektriğe 80 euro ödüyoruz. Televizyon vergisi 3 ayda bir 55 euro. Aylığa vurduğumuzda 18-19 euro gibi bir şeye denk geliyor. İnternete de aylık 20 euro ödüyoruz. Bu şekilde genel kira ve faturalar 1420 euroya tekabül ediyor. Şimdi yemek masrafları yani market ve dışarıda yeme gibi bir kaleme değinmek istiyorum. Market masrafımız yani ben birkaç ay ortalamasına bakmaya çalıştım ama ortalama işte 600 euro. Dışarıda yeme masrafımız da ortalama 300 euro gibi düşünebilirsiniz. Bu 300 euro yani dışarıda yemediğimiz günlerde evde yediğimizde işte bunlar 300-200'e düşüyor. Diğeri 700'e çıkıyor gibi bir değişiklik gösteriyor sürekli. 2 kişi olduğumuzu ve işte şey de söylemem lazım. Burada çalışanlara öğle yemeği verilmiyor. Yani benim eşim çalışırken aynı zamanda evden yemek götürüyor. Yani bu tarz şeyleri de düşündüğümüzde toplamda bizim yemek içme maliyetimiz 900 euro diyebiliriz. Sırada ulaşım var. Ulaşıma biz her ay 441 euro ödüyoruz. Bunun için de ilk olarak ben kendi ulaşımımdan bahsedeyim. Her gün kursa gittiğim için benim bir ulaşım kartı almam gerekiyor aylık. O da 58 euro. Deutsche Bahn diye geçiyor. Deutschland Ticket diye geçiyor. 58 euro ona ödüyorum. Bununla işte Hamburg'a gidebilirim. Bazı şehirlere gidebilirim. Çok daha uzun yerlere gidenler var ama tabii ki böyle bir şey hiç yaşamadım. Yani hani buradan uzak bir şehre gitmeyi denemedim. Sadece Hamburg'a gidip geliyorum. 58 euro bu şekilde. Bunun dışında aylık arabanın masrafları var. En büyük masrafı yakıt tabii ki. Aylık yakıta ortalama 170 euro diyebiliriz. Bunun yarısı Taha'nın işe gidiş gelişi, yarısı da işte bizim hafta sonu gezmemiz falan gibi düşünebilirsiniz. Bir diğer masraf aracın bakım maliyeti. Yıllık bakımı 1020 euro tutmuş. Bunu da 12 aya böldüğümüzde aylık 85 euroya denk geldi. Araç vergisi yıllık 162 euro. 12 aya böldüğümüzde de 13,5 euro yapıyor. Araç sigortası da aylık 84 euro. Toplam ulaşım maliyetimiz ise aylık 441 euroya denk geliyor. Şimdi de sağlık ve sigorta masraflarımızdan bahsetmek istiyorum. Sağlık sigortamız eşimin maaşından kesiliyor.
Diğer sigortalarımızda biri ev eşya sigortası, diğeri de sorumluluk sigortası. Bunları da 3 ayda bir toplam 35 euro ödüyoruz. Aylık 12 euro gibi düşünebiliriz. Telefon faturaları. Telefon faturalarımız kişi başı 20 euro, toplamda 40 euro. Buraya kadar olan kısım bizim gerekli olduğunu düşündüğümüz masraflardı. Bundan sonrası daha çok kişisel harcamalara giriyor. Buraya kadar olan aylık masraflarımız 2803 euro tuttu. Bundan sonrası artık biraz daha bizim kişisel harcamalarımıza girecek. İlk olarak kişisel harcamalar olarak giyim ayakkabı harcamalarından bahsetmek istiyorum. Bunu biz tabii düzenli olarak harcamıyoruz. Bir ay alıyoruz, bir ay almıyoruz. Ama bazen uzun süre almıyoruz. Bazen bir anda yüklü alışveriş yapıyoruz. Ama ortalama düşünürsek işte 150 euro gibi bir harcamamız var gibi listeledik bunu. Bunun dışında spor salonu, hobi harcamaları. Bu ara biraz daha hani bisiklete harcama yaptık. İşte birkaç hafta üst üste kanoya gittik. Kasım'da bir tenis kursuna yazıldık. Ama tabii bu şekilde topladığımda ortalama böyle bir fiyat çıkardık. İşte 100 euroya dedik, hani aylık 100 euro bizim bir işte spora harcamamız var gibi düşünebiliriz. Bunun dışında kuaför ve kişisel bakım. Açıkçası burada kuaföre hiç gitmedik. Kişisel bakım olarak da şey diyebiliriz. İşte Rossmann ya da DM'den yaptığımız alışverişler bir 55-60 euro gibi bir şey ortalama aylık. Buna şey de dahil, yani her zaman oradan almıyoruz ama bazen oradan da alabiliyoruz. İşte eve alınan temizlik malzemeleri, eve alınan bazı ürünler gibi şeyler de buna dahil olabilir. Biz birkaç ay üst üste gittiğimizde ne kadar harcamışız vesaire gibi bir baktık ve buna denk geldi. Aylık uygulamalar var. Bunlarda işte YouTube'a 13 euro ödüyorum. Amazon Prime'a da 9 euro ödüyorum. Daha buraya yazmayı unutmuş ama biz tabii CapCut'a da bir 10 euro, 12 euro civarında bir para ödüyoruz aslında aylık. Bu şekilde bunların toplamı da 40 euro gibi bir şeye denk geliyor. Bir diğer harcama tabii ki tatil, geziler. Tabii buradan biz Türkiye'ye belli aralıklarla geliyoruz. En önemlisi de Almanya'da belli resmi tatiller var ve bu resmi tatilleri bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunları da düşündüğümüzde özellikle Noel tatili, burada da olsa Türkiye'ye de gitsek bir şekilde mesela Noel tatili masraflı bir tatil. Bu şekilde biz belli masraflı tatillerimizi toplayarak böldük, yıla böldük ve aylık ortalama bir 500 euro gibi bir masraf çıktı. Yani hem aile ziyareti için gittiğimiz zamanlar hem kendi tatillerimiz için gittiğimiz zamanlar düşününce işte toplamda bir 500 euro aylık harcıyoruz gibi duruyor. Kişisel harcamaların en sonuncusu da eve alınan dekoratif ürün, elektronik ürün vesaire eşyalar. Burada da bizim bir aylık ortalama 200 euro gibi bir masrafımız var. Kişisel harcamalarda toplamda işte 890 euro gibi bir aylık maliyeti var bize. Tabii bunlar değişkenlik gösteriyor. Yani bu kısımda çok fazla net konuşamıyorum. Bir diğer net konuşabildiğim şey de benim şu an her ay ödediğim bir kurs masrafı var. Kursa gidiyorum, entegrasyon kursuna gidiyorum ve oraya her ay 230 euro ödüyorum. Aynı şekilde Taha da özel ders alıyor ve ara ara alıyor. Bunu sürekli düzenli almıyor ama onu da işte biz 70 euro gibi bir masraf yazdık. Toplamda dil ve eğitim harcaması olarak bir 300 euro gibi düşünebilirsiniz bir masrafımız var. Şimdi kişisel olarak adlandırdığımız, kişiden kişiye değişecek olan toplam masrafımız 1400 euro diyebiliriz. Bu tabii ki işte bizim de değişiyor. Farklı insanların farklı şekilde olacaktır yani. Herkesin harcama alışkanlığına göre değişecek şeyler bunlar. Gerekli olarak düşündüğümüz masraflar da 2800 euroydu. Bununla beraber toplamda bizim masrafımız 4200 euro gibi söyleyebiliriz. Bunun detaylı tablosunu da buraya şu an koyuyor oluruz. Masraflar kişiden kişiye, arabası olanla olmayan arasında ya da işte çocuğu olanla olmayan arasında, yaşadığımız yere göre birçok şekilde değişebilir. Bunlar bizim şu anki yaşamımızdaki masraflarımız. Şu an daha çok
deneyim kazanmak, beraber güzel vakit geçirmek, seyahat etmeye öncelik veriyoruz ve bu yüzden bazı masraflarımız size fazla gelebilir. Bazıları da az gelebilir, bilmiyorum. Bizim masraflarımız bu şekilde. Gerekli olan harcamalarda sizlerde çok farklılık gösteren, unuttuğumuz bir harcama kalemi var. Sizi de bilgilendirirseniz, bize söylerseniz seviniriz. Umarım ilginizi çeker ve izlersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.